Ben operatör doktor Murat Kaan Bilge, genel cerrahi uzmanıyım. Antalya'da çalışıyorum. Genel cerrahi bazı iç organ hastalıkları, karın duvarı fıtıkları, kıl dönmesi ve obezite gibi alanları içeren geniş bir bilim dalıdır. Burada bir insülin direnci oluşturması, diyabet ve tansiyon olan yatkınlık, yine kalp hastalıkları, kronik hastalıkları oluşturma zemini, bütün ortopedik rahatsızlıklara sebep olması, çok geniş yelpazede hastaya zarara yol açan bir durum. Zaten obezite bir hastalıktır ve birçok hastalığın da başlıca nedenidir. Kilolu olmak veya şişmanlık gibi subjektif kriterlerle değil, daha objektif hesaplamalarla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda obezite tanısı koyuyoruz. Bunda kilonun boyun karesine bölümü 30'u geçiyorsa hastaya obez diyebiliriz. 40'ın üzerinde ise morbid obezite tanısı alır. Bizim burada tedavi olarak cerrahi uyguladığımız hastalar kronik hastalığın tedavisi, düzenli diyet veya spora rağmen kilo veremeyen 35 beden kitle indeksi üzerinde ve ek hastalığı olan hastalar ve 40'ın üzerindeki beden kitle indeksi hastalar cerrahi tedaviye uygun hastalardır. Obezitenin sebebi kronik hastalıklar çok büyük önem taşıyor. Endokrin hastalıklarından bazıları kilo alımını veya metabolizmayı yavaşlattığı için kilo verememeyi sağlar. Yine onun dışında beslenme bozukluğu, düzensiz beslenme, fast food tarzı beslenme ve aktivitede azalma, gün içindeki aktivitedeki azalma obeziteye sebep olmaktadır. Hastaların daha önce ameliyattan önce belli ilaç tedavileri, mide koruyucu tedavisine başlanması ve bizde çok önemli olan diğer bazı bilim dallarında konsültasyonlar yapmaktayız. Kardiyoloji, göğüs hastalıkları, psikiyatri gibi hastanın uygunluğunu almadan ameliyata alamayız. Bu hastalarla en son yaptığımız görüşmelerle ve ameliyata hazırlık sürecinde bir sıkıntı olmaması halinde cerrahiye geçmekteyiz. Burada cerrahi olarak iki tür ameliyat yapmaktayız. Birincisi hacim kısıtlayıcı, ikincisi de emilim azaltıcı yöntemler. Hacim kısıtlayıcı yöntemler olarak dünyada en sık yapılan tüp mide dediğimiz gastrik sleeve ameliyatı. Emilim azaltıcı yöntemlerde de bypasslar düşünebiliriz. Ameliyatların %95 ve üzeri kapalı şekilde yapılmaktadır. Burada hastaya hangi yöntemin daha uygun olduğu önemli. Hastanın bir ek hastalığı var mı? Diyabet gibi, tansiyon gibi. Daha önce bir ameliyat geçirmiş mi? Bu iki yöntemden hangisinden daha fazla fayda görecek? Ya da daha önce bir obezite cerrahisi oldu, bize revizyona mı geldi? Biz buna göre hastalığımızla da konuşarak bir karar vermekteyiz. En sık yapılan ameliyat günümüzde tüp mide ameliyatı dünya genelinde. Hatta bypasslara oranla biraz daha ağırlık kazanmaya başlıyor gün gün. Burada cerrahi teknik olarak 3, 4 veya 5 delikten yapılabilir. Ben kendi klinik tecrübemde çoğunlukla 3 delikten yapıyorum. Yine son yıllarda artan tek delikten içsiz obezite cerrahisi var. Sadece göbekten yapılan 2 veya 3 santim arasındaki bir kesiyle hem ameliyattan sonraki süreçte hemen hemen hiç iz kalmaması, çok daha az ağrı olması ve işe dönüş, hayata dönüşün çok daha çabuk olması nedeniyle ben de kendi klinik tecrübemde daha ağırlıklı olarak işsiz göbekten yapılan tüp mide cerrahisini tercih ediyorum. 16 yaş üzeri ve 70 yaşa kadar olan bir aralıkta hastaların ameliyata uygunluk durumuna göre yapabilmekteyiz. Evet, burada 18 yaş altı hastalarımız da oluyor. Burada da yine çocuk endokrin ve çocuk psikiyatrisi önerileri uygunsa bunlara da cerrahi uygulanabilir. Ameliyat ortalama 30 ve 45 dakika arasında sürmektedir. Tüp mide ameliyatı için konuşuyorum. Aynı gün hastamız mobilize olabilir, yürüyebilir. Ben kendi klinik tecrübemde bir gün sonra sulu gıda başlıyorum. Ameliyattan sonra ikinci veya üçüncü günde de hastamızı taburcu edebiliyoruz. Hastanın ortalama bir ay içinde işine dönüşü sağlanmakta. Hastamıza bizim burada sağladığımız en büyük şey hastada tokluk hissi oluşturmamız. Tabii ki de yine diyetisyen ve spor öneriyoruz. Diyetisyen önerileri olmazsa spor yapılmaz, karbonhidrat veya yüksek kalorili yiyeceklerden kaçınılmazsa bu tedavi süreci olumsuz etkilenebilir. Revizyon ameliyatları yapılmakta. Tüp mideli bir hasta bypass'a çevrilebilir. Bypass olan bir hastaya revizyon yapılabilir. Ama tabii ki de ilk ameliyattaki konfor ikinci ameliyatta bir cerrah açısından bulunamayabilir. Biz burada hastamızın mutlaka diyet ve spor önerileriyle ikinci ameliyatta gerek kalmadan hayatını sürdürmesini amaçlıyoruz. Obez hastalarda tabii gebe hastalarımızın bazılarında çok hipertansiyon durumları ve eklemsi dediğimiz tablolar oluşmakta. Ama obez bir şekilde girmemesi ya da obez şekilde gebeliğe başlanmaması gebeliğin de daha rahat geçmesi sağlanacaktır. Tabii bizim burada kriterimiz obezite cerrahisi olduysa ilk bir yıl içinde hamile kalmaması. Daha sonra yine gebelik düşünülebilir. Ameliyattaki yöntemlerimiz ne kadar da doğru olsa,
ameliyat konforlu geçse ve bir sıkıntı görülmemesi halinde bile yine %1 ile 3 arasında bu ameliyattan sonra kaçak ve kanama riskimiz olabilir. Dünya genelindeki literatürdeki oran budur. %1'in altında da yine ölüm riski vardır. Yani hastalarımızla biz bütün riskleri konuşup gerekeni yapıyoruz ama yine de risk olarak hastalarımızın bunu bilmesi lazım. O tabii kendi hastalık durumuna göre değişecektir ama 30 yıl, 40 yıl diyabet ve tansiyona maruz kalmış bir kişinin zaten aterosklerotik kalp hastalıkları, yani bütün kalp krizine götürebilecek kadar kalp hastalığı oluşturma riski, emin olun ki bu orandan çok daha yüksektir. Obezite bir hastalıktır. Obezite tedavisinin bırakılmaması gereken ciddi bir durumdur. Vücudumuza ekstra oluşturan bir yüktür. Bundan ya ameliyatsız tedavilerle kurtululması lazım ya da vakit geçirilmeden cerrahi tedavinin düşürülmesi lazım. Bunda da mutlaka genel cerrahınızla giderek bütün riskleri ve bütün faydaları konuşarak bir karar verilmesi gerekir. İyi günler dilerim.